İlk Diyarbakır'da ben yapıyorum. Yarın öbür gün Diyarbakır'da Güneydoğu'da patlarsa bil ki bu tezgahtan hepsi çalındı gitti. O ciğerin tabularını ben yıkacağım bu Diyarbakır'da. Açık ve net. Abi özgüvenin yüksek. Bizim buradaki insanlar biraz ezberi zor bozduruyor biliyorsun. Abi ben bozduracağım. Abi millet ciğerden bıktı. Farklı bir şey alıyorsan Diyarbakır'da beni takip etsinler. Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Sizlere lezzetleri göstermeye devam ediyoruz. Neredeyiz? Diyarbakır'da ofiste sizleri çok güzel bir mekana getirdim. Bugün uykuluk bir de köfte. Ekmek arası nasıl oluyor? Fiyatı ne kadardır? Tadı nasıldır? Bunları size göstereceğiz. Eğer hazırsanız, sokak lezzeti seviyorsanız bu video tam size göre. Arkanızda yaslanın. Mahmut abi bizi bekliyor. O zaman hadi başlıyoruz. Mahmut Usta merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldin abim. Nasılsın, iyisin abi? Allah razı olsun kardeşim. Teşekkürler. İşler nasıl abi? İşler iyi olacak inşallah. İnşallah iyi olacak mı diyorsun? Tezgahı yeni açtık. Daha kimse bizi tanımadı. Daha uykuluğu Diyarbakır'a tanıtacağız. Allah kısmet ederse. Burada. Burada uykuluğu tanıtacağız. Mahmut Usta, abi, bilmeyenler için uykuluk nedir? Hangi bölgeden yapılıyor abi? Söyleyebilir misin? Hayvan hangi bölümden abi? Uykuluk kuzu yüreğin üstünde şu kadarcık bir parça. Bir göstersene abi. Bir kuzudan çıkan bu. Allah Allah. Bir parça. Allah. O zaman çok değerli bir şeydir o zaman. Herhalde değerli bir şeydir. Bunu alırız. Önce bir işlemden geçiririm. Evet. İşlemden geçirdikten sonra burada hazır olur. Burada kızarıp müşterilerimize sunarız. Ya ben daha önce bir şey yemedim bak. Ciğer yedim, yürek yedim, dalak yedim. Ama ilk defa uykuluk yiyeceğim. Uykuluğu yemen için yan İstanbul'a yan İzmir'e gitmen lazım. Bu doğuda, güneydoğuda yok. İlk Diyarbakır'da ben yapıyorum. Yarın öbür gün Diyarbakır'da, Güneydoğu'da patlarsa bil ki bu tezgahtan hepsi çalındı gitti. Sen diyorsun eğer bu iş patlarsa buradan gitti hepsi. ben buldum diyorsun. Yok, ben getirdim Diyarbakır'a. Güneydoğu'ya, Diyarbakır'a ben getirdim. Şimdi bazıları gelip bana diyor ki kaşardır, yok değil. Kaşar değil mi? Alakası yok. Tencereyi bir göster, içinde gösterelim. Sen dedin ki her hayvana küçük bir parça çıkıyor abi. Her hayvan. Bak, şu kadar. Daha çıkan doğradıklarımız var. Bir de şöyle bir parça çıkar ve iki parça. Ya Mahmut abi ben önce baktığınız zaman demek ki tavuktur biliyorsun sen. Demek doğru. Tavuk göğsü gibi görünüyor. Doğru. He. Kimi de şeye benzetti. Koç yumurtası diyor. Değil yani. Onlar değil. Özellikle o çok bilen kardeşlerimiz var. Özellikle kebapçı, restorancı diyor ya. He. Çok bilen arkadaşlar. Ne diyorlar abi onlar? Geçen gün biri gelmiş. Ben bunu biliyorum. Nedir bu? Bu kaşardır. Yiyorsun abi diyor, farklı tadı var. Demek ki her şeyi bilmiyorsun demektir bu. Her şeyi de bilme ya. Kendi lokantacıysa sulu yemeğini yapıyorsa sulu yemeğini bil. Her şeye zıplama. Vallahi bak ben ilk defa tadacağım. Nasıl bir tadı var onu da bilmiyorum. Vallahi İlk defa görüyorum zaten. Şimdi damak tadı, büyük ihtimalle senin damak tadı olacak abi. İnşallah abi bak. Farklı şeyleri göstermeyi, farklı şeyleri denemeyi seviyorum abi. Abi farklı bir şey alıyorsan Diyarbakır'da beni takip etsinler. Önce bu malzemelerimizi katıyoruz abi. Sadece soğan mı içine yatıyorsun soğan, abi? domates, bir de pişmiş biber. Oo süper abi. Tamam. Hani bazen mekanlar diyor ya bizim özel baharatlarımız, sırrımız. Sırrımı söylemem diyor. Neyi söylemiş oğlum? Evde buldum bütün baharatlar kattı, bir şişe bu çıktı orada. Neyi sırrı? Bu baharat zaten herkesin evinde var. Sen şimdi Erdal. He abi. Şimdi olur ya Diyarbakırlar bunu benden çalar. Kim merak edecekler. Tamam burada müşteri gördükleri zaman diyor tamam o yok satıyor. Evet. Bunu benden çalacaklar. Hiç sıkıntı yok. Evet. Benim kafamda daha farklı şeyler var. Onları da öğretirim. Abi belki çalmazlar, belki sen bu işi alır götürürsün. Ya zaten Şimdi Mahmut abi benim. bak ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Söyle abim ben. Herkes her şey yapabilir. Ama herkes hakkını veremez. Ama mesele orada. Ben onu sana söylüyorum. Ben korkuyorum. Eğer birileri bunu yaparsa, bunu haram ederse bir daha kimse uykuluğun yüzüne bak. Ona Son durum nedir abi? Son durum abi, soğanlarımızı doğradık. Tamam. Domateslerimizi doğradık. Tamam. Közlenmiş biberlerimizi koyduk. Herkese bu şekilde değil mi abi? Aynen. Farklı bir şey yok size. Ondan sonra? Farklı bir şey yok abi. Abi bu bir porsiyon değil mi? Bu bir porsiyon abi. Bir porsiyona bu kadar var. Şimdi bazı arkadaşlar geliyor, müşteriler geliyor. Abi diyor fazla para vereyim doldur. Ben de diyorum gerek yok. Mesela demin geldi bir tanesi. Hakkı diyor, ne size diyorsun odur yani. Fazlası rahatsız eder. Yok gerek yok. Yani fazla para vermezseniz. Demin birisi gelmiş. Abi diyor 20 liralık. Kaç para bu? 15 lira. Abi diyor 20 liralık yap. Dedim gerek yok. Dedi niye abi? Zaten ekmeğin içini dolduruyorum. O fazla olan ekmeğin içine giremeyecek ki. Ha budur. Benim sattığım porsiyon. Abi içini doldurdun Budur ya. abi. Bir gösterse ekmeğin arasını bir göster bana abi. Şöyle bir göster abi. Size özel değil. Bir Yani. dakika, Normal bir dakika. porsiyonumuz bu. Normal porsiyon bu şekilde değil mi abi? Bir de, Sonra bir de abi. özel baharatlarımız. Tamam. Baharatı da attın abi. Özel baharatı. Biraz da tuzu attık mı olay bu. Şimdi geldik en güzel ana. İbrahim abi bu arada bizim değerli takipçimiz. O bize tavsiye etti. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Daha önce yemiştin abi sen. Valla ben köfte yedim daha uykuluk yeni dalıyorum. Vallahi ben de demek kesin tavuktur.
Diyor tavuğla alakası yok. Bir bakalım abi. Hayvanın bir iç organından bir sakatat. Yani halk arasında sakatat diyoruz yani iç organlarda. Dur abi bak, usta diyor ki bir parça böyle at bir nasıl tattı. Lokum gibidir. Kokoreçe benziyor ama kokoreç değil. Değil. Beğendin mi? Çok güzel. Biraz daha kızarsa daha iyi olmaz mıydı abi? Sanki biraz daha kızarsa daha güzel olur ya. Ben hoşuma gitti. Güzel. Yalnız ben şeyi seviyorum. Ben kızarmış eti biraz seviyorum. Dışı kızarsa içi yumuşak kalsa daha da güzel olur diye düşünüyorum abi. Ama et tadı da gelmiyor. Kokorece de benzemiyor. İkisinin ortası bir şey tam söyleyemedim ama. Benzer bir tat yok, söyleyemezsin. Hı. Ona Ha. benzer bir şey yok. Biraz kokoreci andırır. Aynen. Yani ifade edemedim ha. Çok güzel abi. Eline sağlık. Bunu gömeceğim, arkasından köfte geliyor. Mahmut abi. Şöyle abi Şimdi sıra neye geldi? şu anda bize orijinal %100 et köfte. %100. %100 nasıl oluyor ya? Herkes Bu- %100 yapmıyor mu abi? Abi bunun %25'i kuzu eti, %71'i de dana döş. Peki abi bunun terbiyesi sen hiç terbiye katmamışsın, hiç baharat da katmamışsın Yok sanki. abi bu terbiyesizdir bu. Ya köfte deyince biraz Yok terbiye abi. akla gelir abi ama. Yok, akla gelir o köfteyi beceremeyenlerin aklına gelir. Gerçekten. Tabii. Sen diyorsun köftede etin tadını mı alacaksın? Köftede etin tadı alacaksın. Köfte satmaya çalışıyorum ben. Milletin karnı doymaya değil. Yediğin zaman bir köfte damağında kalacak. Bir porsiyonda kaç tane bıraktın abi sen? 1, 2, 3, 4, 5 gram olarak 100-120 gram alır. Ekmeğimiz Fiyatı de bu. söyleme abi. Söyleme. En son ben sana söyleyeceğim fiyatı. Ekmeği de bu. Ekmeğin de o abi. Abi. Ekmeğini hazırlıyorsun abi. Ekmeği hazır size ekmek kızartayım mı biraz? Kızart abi daha güzel olur. Evet bak o çok güzel olur. Oy Aa. öyle. Abi böyle süper abi böyle yağından suyundan böyle sen var ya on numarası. Mahmut abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun ya? Şimdi bu videoyu çektiğin zaman bir ay oldu. Bu video çektiğin tarihte bir ay oldu. Bir aylıksın sen. Yok bir aylık değil abi. Yok yok mekan bir aylık onu diyorum. Mekan bir aylık. Ha. Peki abi nereden çıktı böyle köfte, Abi uyluk? şimdi uykuluk abi. Uykuluk, Değil, pardon. uykuluk. Kurban olayım. Bunu artık bir Abi çevir ha. ismi biraz zor ama tadı güzeldi. Gerçekten güzeldi. Şimdi müşteri de şunu istiyorum ben. Ne Gelen istiyorsun insanlardan şunu istiyorum. Şimdi biz kendi standartlarımıza göre kızartıyoruz. Şimdi müşteri dese ki biraz daha fazla kızart onu yaparız. Az kızartırız az kızartırız. Bence O zaman damak tadı daha sağlam yakalar. Şu anda ben yaptım benim standartlarıma göre. sen standarttan göre diyorsun. Müşteri standartı- Müşteri gelse kızartması, tuzunu, baharatı ona göre ayarlıyoruz. Aa babaya rahmet. Aynen Süpersin öyle. abi. Mahmut abi biz şu an tam olarak neredeyiz abi? Yerini söylemedin abi. Şu anda yerimi söyleyeyim. He. Ofis Tamam. Rızvan Ağa Caddesi. Tamam. 90 evlerin arsasının olduğu yerde. Bu yakınımızda Anzele Kelepaça var. Anzeli Kelepaça'nın tam çaprazında. Dada Kafe var. Bir daha açarız. Saat 10'a kadar standart buradayız. Hem köften var hem de Uykuluk. uykuluk var. Evet abi. Ha. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dur Bir abi de, sen bir de laf şunu et. söyleyeyim. Ben lafımı kesme. Tamam abi. Çok kısa zamanda Arnavut ciğeri de geliyor. 3 tane menümüz olacak. Başka olmayacak zaten. Abi herkes kuzu ciğer yiyor. Arnavut tutar mı burada? Abi göreceğiz. O ciğerin tabularını ben yıkacağım bu Diyarbakır'da. Açık ve Abi, net. özgüveni- Hala ciğerler var. Onları da yapacağım. Dikkat Abi özgüveni yüksek. Bizim buradaki insanlar biraz ezberi zor bozduruyor biliyorsun. Abi ben bozduracağım. Abi millet ciğerden bıktı. 24 saat Vallahi ciğer hep başka ciğer. alternatif yok. 12 saat ciğer Ama- yiyoruz. 24 saat bazen. Alternatif yok abi. Köfteleri hazır mı Mahmut Usta? Oluyor abi. Oo. Sese gel. Sese gel abi sese gel. Bir de kokuya gel. Meşhur bir Diyarbakır atasözü ne der? Ne der abi? Bana dön bana. Dur, Oy, geldim. Oy ölem ölem. Göster. Biraz soğan aldın Biraz abi. soğan. Tamam Öyle abi. hemen kıyılıp. Bekleme yok. Yok hemen doğrayıp şey yapıyorum. Yani böyle Canlı canlı. canlı böyle al buraya biriktiriyor abi. Mahmut abi sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi ben. Bak ben 2 yerde köfte yedim. Diyarbakır'da köftenin hakkını veremiyorlar. Sen kendine güveniyorsun. Ben Allah'a güveniyorum. Kendime şöyle güveniyorum. Çok lezzetli yapıyorum diye bir şeyim yok. Evet. Ama hakkını veriyorsun diyor. Şunu yapıyorum. Kullandığım malların kalitesini bozmayacağım. Ne olursa olsun. Anladım abi. Kasabım da belli. Hazır abi. Yoksa Hazır. biraz daha bekleyelim. Sen bilirsin abi iyi kızarmış diyorsan. Kızarsın abi köfte. Yani içi çiğ kalmaması lazım. Abi içi bazen çiğ kalıyor, rahatsızlık veriyor ha. Kalın yapıyor. Tombul olursa İçli köfte gibi yapıyorlar ha. Mahmut abi bana onu göstersene bir. Köfteyi bir göster abi böyle. İçini göster. Kaç parça? 5 parça. Ekmeğimiz de bu şekilde. abi, parça bir de gramajını söyleyeyim. 100-120 gram arası. Sırrı bende kalsın diyorsun. Ulan oğlum Nusret gel de sana uykuluk yedir. Uykuluk. Süpersin. Süpersin abi. Eline koluna sağlık. Şimdi bazıları diyor ya usta mısın? Ben usta değilim, meraklıyım.
Meraklı köfteci. Hayır, meraklı köfteci değil. Bir şeye merak ettiğim zaman araştırır onu da yaparım. Sen köfte yemedin. Çok yemişsin. Vallahi ben bir günde 5 sefer yemek yiyebilirim. O potansiyelim var benim. Şimdi sevgili dostlar, Mahmut Usta aynı zamanda köfte de yapıyor. Ve diyor ki köftem de farklıdır, bilginiz olsun. Şimdi birazdan köftenin tadına bakalım. Ekmek boyutu bu şekilde. Mahmut abi bunun fiyatı ne kadar bu şekilde? 12 TL. 5 parça köfte 120-130 gram arasında. Aynen. Şöyle bir tadına bakabilir miyim? İzin var mı? Kendi yapma. Güzel. İçine sen böyle bir baharat falan da atmışsın, yoksa yok. Yok dışına gel. Çok. Çok az ama o hani dedim ya, içi pişer dışı pişer içi pişmez. Tamam. İnce yapmış ya, güzel olmuş harbiden de. Abi izninle. Harbiden hakkını vermişsin. Bak samimiyetle söylüyorum. Köfte normal Diyarbakır'da gerçekten hakkını veremiyorlar. Benim bazı ustalarımız var. Ama herkes köfte yaptığını söylüyor ama ben zannetmiyorum. Gerçekten hakkını vermişsin. Köfte var, köfteci var. Köfte var köfteci. Abi çok güzel. Eline koluna sağlık. Fiyatına göre gerçekten ultra iyi. Yani 12 TL'ye 5 parça köfte yiyeceksin ve 120-130 grama denk geliyor. Tavsiye ederim. Bizlere afiyet olsun efendim. Videonun sonunda tekrar görüşürüz. Teşekkür ettik. Allah razı olsun. Abi son olarak buraya gelecek olan misafirlerin için bir şey söylemek ister misin abi? Uykuluğu ilk defa Diyarbakır'a getirdik. Diyarbakır'a sunduk. Şimdi Diyarbakırlılar beğenir mi beğenmez mi? O da onlara takdirine kalmış. Evet Ama abi. hayatta bir defa da olsa gelip uykuluğun tadına bakmalarını istiyorum. Ha, köfteyi görmüşlerdir. Her tarafta doğuda, batıda, kuzeyde görmüşlerdir. İyi olan köfte var, kötü olan köfte. Köfteden bir şey demiyoruz. Mutlaka bizim köfteleri de bir denemelerini isterim. Ama uykulukları bir defa da olsa Gelip tatsınlar diyorsun. bir tatmaları isterim. Allah razı olsun Sağ ol, abi. Teşekkür Allah ederim. razı olsun. Sağ olasın Teşekkür abi. ederim. Mekanını böyle gösterelim. Böyle ciciş bir mekan. Evet sevgili dostlar, geldik güzel bir videonun daha sonuna. Hep diyorsunuz ya, bize salaş mekanları göster böyle. Güzel ekmek arası yapı mekanları göster. Burası güzel bir mekan. Tatlı mekan. Mahmut abi burada 11'den akşam 10'a kadar sizi bekliyor. Dediği gibi ilk defa daha önce yemediyseniz gelip burada tatmanızı tavsiye ediyoruz. Hem köfteyi hem de uykuluğu. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınızda varsa düşünceniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Buna benzer daha farklı videolar gelebilmesi için de kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diyarbakır'dan, ofisin kalbinden herkese sevgiyle selamlar. Hoşça kalın.